quiet. Gerçekten dominant olan, baskın olan kişi böyle daha sessiz olabilir aslında. And friendly. Arkadaşçı olabilir. And loving. Ve sevgi dolu olabilir. But the person in the room who can control his or her mind the most Ama odada zihnini en iyi şekilde kontrol edebilen kişi is the leader of the room. o odanın lideri olur. Because this person who can control his or her own mind Çünkü kendi zihnini kontrol edebilen kişi has much more choices in reaction and in relation to people, how they act. çok daha fazla seçeneği olur insanlarla arasındaki ilişkide ve algı tepkilerde. So I'll talk a little bit about that. Biraz bundan bahsediyoruz. But I'll also show you all the other character structures from childhood, from very small baby to standing nice handsome man like this. Ve diğer karakter yapılarından da bahsedeceğim. Böyle minicik bir bebeklikten böyle yakışıklı bir adam olmaya doğru. Or woman. Ya da kadın. Or woman or man. Kadın ya da erkek. So I will show you that, and I will make some exercises for you that all of you who has taken the training has definitely not done this exercise before. Ve bir takım egzersizler göstereceğim. Yani şu anda eğitim almış olsanız bile ya da eğitimde oluyor olsanız bile bu egzersizleri yapmamışsınızdır. Usually when we ask people to change their body posture, Genelde insanlara beden postürlerini değiştirmelerini istediğinizde they think they can do it like, okay, I'm just mimicking. yani mimik olarak bunu yapıyoruz diye düşünürler. But in fact, these exercises, if I asked one of you to go into, let's say, knee structure and stand like this, Mesela içinizden birine ihtiyaç yapısına bedenine gir desem, bu şekilde dur desem, we push chemicals in our body that are connected to our muscles and muscle memory. o zaman bedeninizdeki kas kimyasıyla ilişkili olan kimyasalları aktive etmiş oluyoruz. So when I do it, I ask people to just go into it and then out of it again. Because if we stand like this for a long time, it will create probably some trauma. O yüzden bunun içine girmelerini ve çıkmalarını istiyorum. Çünkü içinde çok uzun kalırlarsa muhtemelen bir şok travmayı tetikleyebiliriz. And I will only ask you to go into the early autonomy and the late for a few moments. O yüzden hem otonominin erken dönemini hem de geç dönemini böyle ufak bir geçiş yapmanızı isteyeceğim. To begin to have a sense Biraz böyle onu hissedebilmek için, duyumsayabilmek için. that what you do with your body has a direct consequence on how you experience life. Ve Direct consequence. bedeninizle yaptığınız herhangi bir şeyin direkt bir etkisi var, bir sonucu var hayatınızda. Also how our emotions move inside. Ve aynı zamanda bu duygularımız nasıl hareket ediyor, bununla da çok ilişkili. It can be pretty scary to stand and think, okay, I'll just go into this and stay here. O yüzden bunun içine gireceğim ve böyle duracağım oldukça korkutucu olabilir belki. I saw a couple of people like go into horror in 2 minutes. Ben mesela 2 dakika boyunca insanların o dehşetin içine girdiğine şahit oldum. So you will try that? Bunu deneyelim mi? Yes! No, what we will do is we will move at the same time because then it's not so hard. Yapacağımız şey şu olacak, aynı zamanda hareket ediyor olacağız. O yüzden o kadar da zor olmayacak. But I want to start another place. Ama başka bir yerden başlamak istiyorum. My own beginning in biodynamic. Benim bu dinamiğe başlamam, başlangıcım. It's
maybe 30 years ago, Belki 30 sene önce. I was a very famous, or whatever you could call it, NLP trainer. Böyle bayağı tanınmış bir NLP hocasıydı. So when I came, I walked like this. O yüzden böyle geldiğimde böyle yürüyordum. Hello. Merhaba. So at this time, I took myself very seriously. O dönemler böyle kendimi çok ciddiye alıyordum. I was very much in performance. Çok fazla performansındaydım. Then I met these two persons, Sonra burada oturan iki hanımefendiye rastladım. and they took everything away from me. Ve benden her şeyi aldılar. I even had a girlfriend. Well, she liked that I walked like this. Ve o dönem benim böyle yürüyor olmamı gerçekten çok seviyorum. And I remember I was on a training, and I had been in therapy with Lisbeth, and I came to do this training. Ve Lisbeth'ten terapi alıyordum ve Lisbeth'in de bir eğitimine gelmiştim. She used to see me walking like this. Ve kız arkadaşım da böyle yürümeme alıştı. And you, Lisbeth, you had done something to me. Bana bir şey yaptı. Because suddenly I was like walking with bent knees and like this. Böyle işte bükülü dizlerle ve böyle yürüyordum. So I came into the teaching place, walking like this. Eğitim alanına geldiğimde böyle yürümeye başladım. And I had been like this for, I think maybe 1 month or so. Belki bir ay boyunca böyle yürüdüm. My arms hanging, Böyle kollarım sarkıyor. because before I went to therapy with Lisbeth, Lisbeth'le terapiye başlamadan önce my girlfriend wanted to have sex with me. kız arkadaşımla böyle sevişmek istiyordum. I didn't see it. Onu göremiyordum. It was like I was in this state. Bu halden onu fark edemiyordum. Imagine I was still working, coming into a room. Hello. Welcome to this seminar. Mesela böyle seminer odasına gittim. Hoş geldiniz, seminere hoş geldiniz dediğimi hayal ettim. He just said, "Fuck, what happened to you?" Bir de dedik ki, ne oldu sana? And I said, "Your mother." Senin annen yüzünden. So this is a long time ago. I took all the training. I took 4 years of training. 4 yıllık bir eğitim aldım. Bu tabii çok uzun zaman önceydi. Ida and Lisbeth and some of the other old teachers in the system. Hem hizmetten hem liseden ve sistemdeki bir takım eski hocalardan. But this is not very interesting. Ama esas ilginç kısmı burası değil. 2008, 2008 yılında Lisbeth called me, beni Lisbeth aradı asked me if I want to go to Russia. ve Rusya'ya gitmek ister misin diye sordu. And I was like, yes, I would like that. Ben de dedim, tabii ki isterim. In my mind, Zihnimde I thought I was the chosen one. zihnimde seçilmiş kişinin ben olduğunu düşünmüştüm. And I remember this conversation because Lisbeth said, but remember, I will not be your therapist anymore. Fakat bana dedi ki artık senin terapistin olmayacağım. I thought, okay, great. Ben dedim tamam süper harika. Then we were in the plane. Ondan sonra uçaktayız. Lisbeth didn't tell me what was happening. Bana tam olarak ne olduğunu anlatmadı I bize. thought, I'm going to Russia. Rusya'ya gidiyorum. I'm the chosen one. Ben seçilmiş kişiyim. And then Lisbeth said, like, sitting next to me, and she said, do you know you can keep the words? Bana böyle döndü. Böyle kelimelerle de dönebiliriz. And I thought, yes, I took all the training. What's the problem? Yes, I know. Evet tabii ki biliyorum bütün eğitimi aldım dedi. And you said, Lisbeth, I will show you how many times you can hit with words. How many times? You can hit with words. Yeah. Ve sana
kere dövülebileceğini göstereceğim. And she began immediately. Ve hemen o anda başladı. Because I wanted to hear, why did you choose me? Çünkü ben aslında beni niye seçtiğini bilmek istiyordum. So I asked Lisbeth, why did you choose me? O yüzden de sordum neden beni seçtin? This woman, she said, you were the last on the list. Listenin en son olarak sendin. Do you remember that? So I was going to spend 4 years in Russia. Ve bu şekilde 4 sene yine Rusya'ya gittik. But what happened was I got into a little bit of surprise, like what happened. It didn't feel nice. Tabii ki iyi hissettirmedi, böyle bir şaşırdım. And then she was, as she has always been, very supportive, very friendly, very like loving. Ve Lisbeth hep böyle çok destekleyici, çok sevgi dolu, çok arkadaşça olmuş. Because she also like that. Çünkü bir taraftan da öyledir. So I didn't know. I went to a prison called Lisbeth's Sorrel. Ama Lisbeth'in hapishanesine girdiğini bilmiyordum. And nothing happened. I just had this, oh what? Okay, I didn't say anything. Because this woman, I was in therapy with her for 2 years. Suriye. 2 years. 2 yıl boyunca onunla terapideydim. I had told her my whole life story. Ve bütün hayat hikayemi biliyordu. She knew that I was adopted away from my mother 3 months. Ve ben 3 aylıkken evlatlık verilmişim. She knew the parents I worked with were alcoholics, Şu an sonra da olduğum ebeveynlerim alkoliklerdi. but also people who had a very high status in the town. Ve aynı zamanda da o yaşadığımız şehirde yüksek statüde She insanlardı. worked with all my shops. Benim So, tüm şoklarımla çalıştı. so I thought I was finished. Ve ben yani artık tamamlandım, okey oldu diye düşünüyorum. I also knew that Lisbeth is a Buddhist. Ve bir taraftan Lisbeth'in Budist olduğunu biliyorum. I was thinking, yes, everybody can say that. Bir taraftan da şey diyordum, evet herkes böyle söyleyebilir. Who cares? Ama kime? And then she began to punish me. The Zen Buddhist way. Ondan sonra benim tam böyle Zen Budistlerin yaptığı gibi Do you know cezalandırmaya Zen başladı. Buddhist? Biliyor musunuz Zen That Budistlerini? is, there's a master Bir, sitting here. bir masterları vardı. The master is walking around, Ya da şöyle master yürür. and then the